İşte tamam. Şöyle bir de tabak getir. Servisini de yapayım. Şimdi dostlar size farklı ama harika bir tatlı yapacağım. Baklava tadında bir tatlı. Yani kısacası baklava. Kara ince yaptın. Normal kesme baklava yaptın. Sarma yaptın. Bu bambaşka. Burma yaptın. Bu daha bir farklı güzel bir baklava olacak inşallah. Ama Oynatma listelerinde Dilek Tut YouTube kanalında oynatma listelerinde baklavalar ve tatlılar bölümüne baktığında hepsini göreceksiniz. önce iyice yağlarsak tepsimizi daha bir güzel olacak. Evet. Tatlı yapmanın sırrı nedir hanım? Annem. Sevgi. Sevgiyle yapacağınız sade tatlı değil. Bütün her şey güzel olur dostlar. Şimdi bunu buraya alıyorum. Dostlar size harika bir baklava yapacağım. Hem yapması kolay hem de bu oklavayı doğru kesmek adına kullanıyorum. Bakın gayet kolay bir kesim ve kolay bir baklava yapımı. Şöyle alıyorum bunu. Kestiklerimi ayırıyorum. Dostlar bu çabuk kuruyor maalesef. Kendi elinde açtığında kuruyor. Yani sade bu derken. Şöyle ortalama 3'e ayırdım. Bunlar da el açımı. Allah razı olsun kardeşimizden. 1, 2, yakalarsa 3 tane yufka alacağım dostlar. Evet yakaladım. Şöyle üçer üçer ayırıyorum bakın. 1, 2, ve 3. Dostlar gerçekten gözün görmedi mi zor. Çok ince. Çok farklı baklava tariflerini görmek istiyorsanız YouTube Dilek Tut kanalından bizi takip edip oynatma listelerinde tatlılar ve baklavalar kısmından görebilirsiniz. Baklava hamuru nasıl yapılır? Baklava nasıl açılır? Baklava çeşitleri nelerdir? Bu seneki favori tatlımız kara inci tatlısı. Kara inci baklavası. Gerçekten mükemmel oldu dostlar. Herkese tavsiye ederim. Şu an ekmeğin katlarını açıyor. Üçer üçer ayırıyorum dostlar. Şimdi tamam 3 tane de altında kaldı. Şimdi cevizli yapıyorum. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. İstediğiniz çoklukta ceviz de koyabilirsiniz. Annem çok fakirhane yapmış. Anca oluyor. Ve şöyle üstünü kapatıyoruz. Şurasını da bakın şuradan kapatıyoruz. Ve şöyle topluyoruz. Şöyle uçlarını hafif büküyoruz. Ve yuvarlıyoruz. Bakın bu kadar kolay. İnan herkesin yapabileceği bir tatlı. Kontrol ediyorum ekmeğimi acaba bir fazla mı diye değilmiş. Bazen kontrol etmekte fayda var dostlar. Eğer istiyorsanız siz cevizinizi fazla koyabilirsiniz. Biz YouTube çekiyoruz anne. Azıcık koydun mu millet şey yapar sana. Bodoslama. Bakın şuradan tutuyorum. Üstünü kapatıyorum. Şuradan da ucunu alıyorum. Buradan kapatıyorum. Ve şöyle yapıyorum. Hafifçik büküyorum. Ve şöyle yuvarlıyorum. Bakın dostlar. Ve böyle diziyorum.
Dostlar buraya da yetmedi. Canımız sağ olsun. Şimdi şöyle bolcana güzelce yağlıyorum bunu. Bir fırça versene Dilek. Bana cimri demeyin. Cimri değilim ama iyice de sürmek lazım değil mi? Her ne kadar kızım bana cimri mimri dese de siz aldırmayın ona. Hepsini böyle güzelce bolcana yağlıyoruz. Ondan sonra da doğru 180 derece ısıtılmış fırına sürüyoruz. Tamam. Bence çok güzel oldu. Bir, iki, o tepsi, küçük tepsimiz dostlar. Üç, şöyle bir de yarım, 3,5 yeterli. Bir, iki, üç, bir de yarım. 3,5 bardakta su koydum dostlar. Şimdi altını yakacağım. Bir yandan da şöyle karıştıracağım. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynayacak. Bu tepsimiz biraz öbürüne göre küçük. İşte tamam. Şöyle bir de tabak getir. Servisini de yapayım. Güzel olmuş. Şöyle ortadan alayım bir tane. Çıkarabilirsem. Bakın çok güzel. Gerçekten mükemmel oldu. Suyunu da çekmiş. Evet. Daha da sıcak yani tam. Soğumadı. Soğumadı. İftar yaklaşıyor o yüzden. Şimdi de iftar da yaklaşıyor. Size şöyle bir tanesini kesip bakın nasıl çıtır çıtır olduğunu görün. Bakın içine nasıl kat kat ve çok gerçekten harika. Şöyle bir tanesini daha keseyim. Bakın nasıl güzel. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.
Baklava deyince ilk akla gelen kişi kimiz? Tabii ki biziz. Evet. Oo. Yiyecek olanlara afiyet olsun.